çok eski yıllardan beri, yani binlerce yıldır Kızılderililerden Türkmenlere, ondan sonra bir sürü kültürün farklı ocakları, işte şifahaneleri, deneyimleri var, şamanların vesaire bununla ilgili. Bitkilerle bir çeşit hemhal olma yolunda bir çalışmalar var. Her şey ilaçtır, her şey zehirdir. Önemli olan dozdur. Dedi Paracelsus hocamız. Doğa aslında bize ihtiyacımız olan şeyi veriyor mu? Evet. Yaşlı Rus atacı hep bunu anlatırdı. İşte köy köy gezip evlerin önünde böyle bakıp hangi bitkiler yetişiyor. O eve gidip kapı çalıp hani sizin işte kalp tansiyonu hastası var mı? Aa nereden biliyorsunuz diye şaşırıyorlar. Çünkü doğa size bakın işte aslan kuyruğu verdi. İşte başka eve başka bitki verdi. Ve aynen öyle. Yani burada bir civarında, yani en yakın komşumuz 700 metre aşağıda. Mesela madımak otu dolu. Oradaki de amcanın diz problemleri var. Madımak otu, yani dibi olarak kullandığımda o diz problemlere iyi geliyor. Bu şekilde çok pratik oluyor çünkü hem evlerinde kullanabiliyorlar insanlar. Şöyle sizi de tutsalım. Ben çok böyle kutsal yerleri de gezmeyi severim. Yani şu an belki gördüğüm en güçlü yerdir Düzgün Baba'dır benim için, yani dünyada yani gördüm. Gerçekten bir portal. Düzgün Baba. Hep diyorum yani oraya giden arkadaşlara, içinizden yani işte dağ tepeye çıkıyorsun da işte 2 saat sürüyor belki. İşte içinden o an ne geçirdiğini çok dikkat et. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere köyüne geldik. Emendere köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta böyle kırsal bir arazide, 5,5 dönümlük arazinin üzerinde yeni bir yaşam kuran Anna ve Öktem'in kırsala taşınma hikayesini birlikte öğreneceğiz. Onların yaşamlarına birlikte tanık olacağız. Ama öncesinde onlarla ilgili kısaca sizlere bilgiler vermek istiyorum. Şehir hayatından sıkıldınız mı? Peki ya bir gün her şeyi bırakıp doğayla iç içe bir yaşam kurabileceğinizi hayal ettiniz mi? Anna Rus asıllı, Öktem Türk. Dünyayı gezmiş, aromatik bitkiler yetiştirmiş, müzik ve tütsüyle hayatlarını renklendirmiş bir çift. Şehirdeki koşuşturmayı geride bırakıp doğayla bütünleşmiş bir yaşamı nasıl inşa ettiklerini birlikte göreceğiz. Şimdi hazırsanız Anna ve Öktem'in şehir hayatını geride bırakıp bu kırsal arazide nasıl bir yaşam kurduklarına birlikte tanık olalım. Evet, merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Böyle çok güzel bir alandasınız. Gelince ben de manzarasına gerçekten
Görünce çok beğendim. Sındırgı'nın herhalde en güzel dağın eteğindesiniz. Nereler oluyor buralar hocam? Burası Emendere. Emendere köyü hemen karşıda. Şu anki ismi Ilıcalı köyü. Burada belki son dönemde takip edenler bilirler. Depremler oluyor sürekli. Bir deprem fırtınasıyla karşı karşıyayız. Bu hemen arkamızdaki vadi o deprem fırtınasının yataklarından bir tanesi. Yani fay. Aynı zamanda içinden bir su da akıyor buranın. Eman suyu dedikleri, Eman Dere dedikleri bir dere. Biz onun hemen üst tarafındayız. Yani fayla yaklaşık bir kuş bakışı 600-700 metreyiz şu an. Karşı tarafımızda Türkmen Dağı var. Dükmen Dağı da diyorlar buradaki yerliler. Burası da böyle Emendere köyünün hemen karşısında buranın köyün eski yaylaları buralar aslında. Yani hayvanların gelip otladıkları, köylülerin gelip çobanların geldiği, mantar topladıkları. Ondan sonra Aslında işte yerleşim yeri uzak boyut. yerleşim yeri, evet. Yerleşim yeri buradan kuş bakışı 1 kilometre falan. Adım Anna, Anya. Ben Rusya'da doğdum, büyüdüm. Sankt Petersburg'da. Sankt Petersburg Rusya'nın ikinci büyük şehirdir. Çocukken babaannemin köyünde yazları geçirdiğim için çok doğayla kuvvetli bir bağ kuruldu benim zamanda. Yaklaşık 20 sene önce Öktem'le tanıştık ve yani benim Türkiye'yle bağ oldum. İşte 10 senedir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'ye taşınmak istediğimiz zaman hani kırsala taşınmak istedik ve önce Karaburun'da bir dönemi yaşayıp sonra 5 sene oluyor. İzmir Karaburun'da. İzmir Karaburun. Daha sonra Sındırgı'ya yerleştik ve Sındırgı benim için daha böyle Türkiye ve Rusya arasında bir yer diyebilirim. Yani öyle. Ne soğuk ne sıcak diyorsun. Sadece iklim olarak değil, belki bitki örtüsünden, o hissiyatından, kuşlardan, mantarlardan, işte başka bir doğal sebeplerinden diyebilirim. Anladım. Siz de tanıyalım Öktem Bey. İsmim Öktem. İzmir'de doğdum. Ama buraya yakın atalarım Selanik'ten, Girit'ten göçmüşler ve buraya yakın olan işte Turgutlu tarafına, Manisa ile İzmir arasına gelmişler. Memleketimde yaşamadım. Hatta İzmir'de de yaşamadım. Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşadım. İşte Sivas, Zonguldak, şurası burası. Hayatımda da yani yaklaşık bir Anya'yla tanıştığımdan beri seyahat ediyorum. Bütün dünyada farklı farklı yerleri gezdim. Tur rehberliği yaptım. İşte turizm yaptım. Turizmin farklı dallarında çalıştım. Ben de Anya'da beraber de çalıştık. İşte Uganda'da, Tayland'da, farklı yerlerde, Hırvatistan'da kaldık. Sonra bir dönem Rusya'da yaşadık beraber. Acenta kurduk, bir tur acentası. Kazancımız da iyiydi ama bunaldık biraz. Böyle çok çalışmaktan, stresten vesaire. Sonra işte o işleri bırakıp dünya yolculuğuna çıktık. Birlikte Amazon'a gittik, Peru'ya. Orada şamanlarla tanıştık. Değişik topluluklarla tanıştık. Onlar bize örnek oldular bitkilerle ilgili, bitkisel yaşamla ilgili, kendini iyileştirmeyle ilgili. Sonra oradan Hindistan'a geçtik. Hindistan'da eğitim aldık Ayurveda'ya, yoga üzerine. Sonra da hayatımızı tamamen değiştirmeye karar verip Türkiye'ye döndük. Türkiye'de Karaburun'a yerleştik ilk, İzmir Karaburun'a. Anya ile beraber bir avuç diye bir kolektif kurduk. Orada başka arkadaşlarla beraber. Onların çoğu İstanbul'dan gelenlerdi. Yani komün yaşam. Tam komün değil ama komşuluk ilişkisi daha Anadolu tarzı imece yaşam diyeriz. Oradaki kooperatiflerle, inisiyatiflerle işbirliği halinde böyle birlikte farklı yerlerde yani komşuluk ilişkisi içinde birlikte bitki topladık. İşte bitkileri damıttık. Bir imbik aldık vesaire, böyle işlere başladık o zaman, o dönemde 2017-2018 yıllarında. Daha sonra işte pandemide olaylar tabii değişti. Bir dönem bir çiftlikte yaşadık. Oradaki komün gibiydi biraz daha böyle. Hep birlikte yaşam deneyimledik orada. Furma çiftliğinde, Karaburun'da. Sonra böyle bir seyahate çıktık. Yollara çıktık. Sonra da burayı bulduk. Nazım hocamız var bizim arkadaşımız aynı zamanda. Onunla da galiba bir ortak arkadaşımız. Aynen, ortak arkadaşımız. Onun memleketi burası, Sındırgı. Dedik bir gelelim, bir geldik, bayağı sevdik. Buralarda yer bakarken burası denk geldi derken bir anda kendimizi Sındırgı'da bulduk. Yani hiç öyle, hani bize soruyorlar genelde nasıl buldunuz buraları diye. Yani tamamen aslında hayatın akışı bizi buraya getirdi. Tabii biraz da şeydir hani genelde şehirlerden ya da başka memleketlerden taşınanlar sahil şeridini tercih ediyorlar. Evet. Siz neden burayı tercih ettiniz? Benim annemler aslında Gülbahçe'de, onlar deniz kenarında oturuyorlar. Biz 2011'de bir dönem orada yaşadık ya, çok uzak değiliz. Hep St. Petersburg'da deniz kıyısıydı. Anya Benim deniz köy kıyısında de doğdu kızım. büyüdü. Onun köyü deniz kıyısında. Ben hep deniz kıyılarında yaşadım. Ama böyle benim içimde hep böyle bir dağlar, Dereler. orman, dereler, sular, öyle bir coğrafyada yaşama şeyi vardı. Niyeyse bilmiyorum. Belki atalardan mı geliyor artık? Evet. Peki, burayı bulduk sonra. Biraz önce de şeyden bahsettiniz, işte depremlerden, fay hattından. Şimdi insanlar fay hattı, deprem deyince tabii ülkemizde acı gerçekler yaşandı. Ama siz böyle depremlerin, fay hatlarının çok olduğu bir ilçeye geldiniz. Coğrafyaya Bir geldik. kırsal alana geldiniz.
Endişelenmiyor musunuz bu konuda? Her gün Bana sor- onu çok soruyorlar. İşte Rusya'da da soruyorlar. Hani neden bilip bir deprem bölgesine mi yerleştin? Ama Türkiye'de deprem olmayan bir bölge yok ki baktığında. Depremin yani belki bazı insanlar kızabilir ama bir romantizmi var yani. Çünkü doğanın ne kadar canlı olduğunu da hissediyorsun. Ya burada biz küçücük kulübede yaşıyoruz sonuç olarak ve hani herhangi bir tehlike yok. Ama onun da bir böyle o ritmi hissetmek işte o bir doğal Aslında proses. doğa yaşıyor. Doğa yaşıyor, doğa nefes alıyor. Hatta Nefes diyorum alıyor. ki işte bugün işte hasat ettiğimiz adaçaylar hepsi şu an hani o yer proseslerinden güç alan bitkiler. Çok güzel bir dağ manzaranız var. Evet. Aynı zamanda bir göl manzaranız var. Evet, Gerçekten. burası Sındırgı şehri. Hemen ileride sol taraftan böyle geldiğimiz zaman Çaygören Baraj Gölü var. O da suyu görmek her zaman güzel. Ne olursa olsun. Göl de olsa. Hemen karşı tarafta Cükmen Dağı çok hoş bir coğrafya. Ondan sonra ve aynı zamanda burası bir yayla aslında. Daha önce köylülerin gelip hayvanlarını otlattıkları. Şimdi tabii hayvan falan çok kalmayınca. Tütün yetiştirdiler sonra. Sonra da tütün yetiştiriyorlar. Yani şu an bulunduğumuz yerde yani yan tarafta da hep tütün tarlaları oluyordu. Hı hı. Yani ama son birkaç senedir yetiştirmiyorlardı. Yani Peru'da falan yer bakıyorduk biz buraya gelmeden önce. Sürekli seyahat etmeye devam ediyorum. Biz Peki seyahat Berlin'de de ederken ediyoruz. yani bunu nasıl idame ediyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Valla kolay olmuyor. Bir araziyi çekip çevirmek ve bir toprakta çalışmakla hem seyahati bir arada yürütmek gerçekten zor. O yüzden mesela hayvanımız yok fark ettiysen. Hayvan bulunduramıyoruz çünkü hayvana bakmak gerekiyor abi. O yüzden henüz bir hayvanımız yok. Ya da bitkilerimizi ona göre seçiyoruz. Mesela yazın domates, biber gibi bitkiler ekmiyoruz. Onun yerine çok yıllık ya da işte 2 aylık hani ekip dikip sonra hasat edeceğimiz veya 3-4 ay sonra hasat edeceğimiz bitkileri dikiyoruz. Sağ olsun komşumuz var. İşte yardımcımız Kazım abi var. Onlar bize yardım ediyor. Geliyorlar sulama yapıyorlar biz burada yokken. Ben genelde daha çok seyahate çıkıyorum. Çünkü işimden dolayı tur götürüyorum. İşte tur organize ediyorum falan. Böyle seyahatlerim oluyor. Etkinlikler oluyor. Anya bana göre biraz daha az seyahat ediyor. Ben yokken o burada duruyor. O da bakıyor araziye ama zor oluyor. Kolay olmuyor yani. Buraya geliyoruz mesela 2 hafta burada. 2 hafta boyunca sürekli bir koşturmacı oluyor. Hani işte şunları al, bunları yap. İşte geliyoruz çatlak patlak bir şey olmuş mu? Evde herhangi bir hasar var mı? Ki oluyor. Onları tahmin et falan. Yoğun bir hayat oluyor ama benim kişisel amacım biraz daha fazla vakit geçirmek evde yani burada. Psikologum yani online danışmanlık veriyorum. Yani benim ana mesleğim bu ve online çalıştığım için her yerden çalışabilirim. Doğada çocukken hep böyle düşünüyordum ya doğada yaşamak istiyorum, köyde yaşamak istiyorum, köylü olmak istiyorum ama nasıl olacak hani büyük şehirde de büyüdüm, üniversite okuyorum. Yani şu an hani bu hayaller teknoloji sayesinde gerçekleşti diyebilirim. Böyle bilgi olarak değil hal aktarmak olabilir yani sizin de mesela sayenizde siz geliyorsunuz şu an bizi çekiyorsunuz. Biz yaşamımızı paylaşıyoruz sadece yaşamımızı değil bizim hani hissettiklerimizi de paylaşıyoruz. Belki bu şekilde insanı bir şey yani belki değil kesinlikle insanın içinde bir şeyler değiştiriyor. Yani enerji aktarımından bahsediyor aslında. Evet. İşte kimisi enerji diyor, hal de diyebiliriz. Mesela Anya yaptığı tütsüleri en çok onun için yapıyor. Aslında şu anda ticari bir beklentisinden çok Evet. insanlarla o buradaki işte yetişen adaçayının buranın kendi toprağının her şeyi o da çayın içinde var. Yani her şeyden önce zaten bitkilerle çalışmak, evrenle çalışmak demek. Bitkiler, doğa, evren bunların hiçbiri hani sanki böyle ayrıymış gibi ya. Mesela aromaterapi diyorsun. Aromaterapi işte bir başlık, bir ayrı bir şey gibi. Sanki işte bitkilerin aromasıyla mesela. Halbuki bitkinin o aromasının, kokusunun ya da yağının içinde onun titreşimi de var, onun enerjisi de var, onun duygusu da var, onun arketipi de var. Evrene ilişkin bütün her şey aslında silsile halinde geliyor buraya. Ve onun elinden küçük bir dokunuş alıp oradaki bir dal bir tütsü olarak çıkıp insanlara gidiyor. Veya bir masaj yağı bizim elimizi de değiyor ona karışıyor ve bir bütün olarak gidiyor. Yani geriye doğru Budistler hep şey derler mesela bir yemeği yiyorken bir pirinci düşündüğünüz zaman o pirinci pişirenden başlıyorsunuz. O pirinci oraya getiren
satıcısı, tüccarı, onu yetiştiren çiftçi, onu veren toprak, o toprağın meydana gelmesini sağlayan bir milyonlarca yıllık bir oluşum. Bütün evren aslında o pirincin içinde. Bitkinin de içinde bütün evren var. Onun yaptığı ürünün de içinde bütün evren Çok var. güzel Ve onun anlattınız ama. kalbinin içinden Biz belki geçiyor. soruları böyle üstün körü soruyoruz ama Ya ben siz bir de bir şey derinlemesine eklemek bir cevap istiyorum. verdiniz. Benim için çok unutulmaz bir örnek oldu. Bahçemde Aromaterapi Festivali düzenleniyor her sene. Orada sanırım 2-3 sene önce tütsü atölyesini yaptım. Yani aslında fiziksel ürün gösteriyorum değil mi insanlara? Ama orada işte anlatıyorum işte bitkilere yaklaşımı, işte hissiyatımı nasıl toplanır, işte kırsalda nasıl taşındık, işte ufak ufak o bilgileri de aktardım. Atölyeden sonra bir bayanla konuştum, işte bir öğrencim bana birkaç soru sordu. Daha sonra sanırım bir sene sonra tekrar Aromaterapi Festivali'ne karşılaştık ve o kadın geldi bana ve dedi ki yani hocam o tütsü atölyesinden sonra benim bütün hayatım değişti. Ben işte cesaret ettim ve işte büyük şehirden kırsala taşındım ve şu an bir ürünle geldim buraya ve ben de stand açtım ve çok duygulanmıştım o zaman. Hani çünkü hani bazen hani işte ya tütsü atölyesi ne olacak yani tütsü hani herkes bilir gibi ya da işte kolay bir şeydir. Yani YouTube'dan da şu an insan öğrenebilir. Ama işte o hal paylaşmak başka bir şey. Bir aktarım. Bugün tütsü yapacağız ama değil mi? Yapalım. Tamam. O zaman şöyle ben kameraya çevireyim. Sizin biraz yaşam alanınızı buraya geldiğinizde nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Şimdi- biraz kısaca böyle biraz Şimdi bize buraya biz anlatmasan. ilk geldik. Aha. 4 sene oldu. Evet. 4 sene önce bir köy evinde yaşıyoruz o zaman Kozlu'da. O yüzden ya orası daha uzak. Bir yarım saat 40 dakika mesafe, sürekli gelemiyoruz. Ne yaptık? İlk yaptığımız şey şu arkada gördüğün beyaz direkler var ya. Evet. Buraya geldiğimde kesilmiş ve atılmış bu direkleri buldum. Onları oraya yerleştirdik. Bunlardan 3 tane de arkada vardı. Bir tane çatı yaptık Anya ile ikimiz. Altına da böyle kaldırımdan oradan bulduğumuz taşları döşedik. Tamamen bulduğumuz malzemelerle böyle buranın Bakalım mı? dallarıyla bakalım. Ama şu anki hali değil. Ben eski halini anlatıyorum. Hadi Evet gel. evet ama şu anda güzel olmuş yani. Aynen, şu an bu hale geldi. Burası bizim atölyemiz ve aynı zamanda depo alanımız. İçinde Aslında mutfak ilk da yaşam var. alanınız. Evet, ilk yaşam alanımız burası. Bu gördüğün 3 tane direğin arkasında bir 3 direk daha vardı. Onun tepelerinden birer ahşap, ormandan bulduğum ahşaplardan bir şey attım. Üzerine bir branda gerdik. Kargıdan bir şey yaptık. Altına çadır kurduk. Şurada hemen ocaklığımız vardı. Şu şeyin olduğu, iç çiçeklerin olduğu yerde böyle bir alan kurguladık ve o yazı burada geçirdik. Ne güzel ya. O yazı burada geçirirken de bu gördüğün, bunları da biz yaptık. Bu gördüğün temelleri işte kazdık. Ondan sonra şeyleri yerleştirdik falan. Ondan sonraki 2 sene boyunca beni buranın köylüsü olan marangozlar biraz oyaladı. Ben bu evi kendim yapacaktım, çakacaktım. Ahşapları bekledim, getirmediler. Başka bir marangozla anlaştım, olmadı falan, bayağı çile çektim. En son artık 3. seneye girerken dedim ki ben dedim burayı artık yapayım bir şekilde. Alt tarafı tamamladım ve bu evin siparişini verdim. Bu evi getirdik ama geldiğimizde işte oradan geçmedi, kamyonlar orada çamura battı, eskalatörler geldi, onları bir ton masraf ettik falan. Evi aşağı bir yere bıraktık. O şeyin yazında, yani 2 sene önce yaz mevsiminden önce Mayıs'ta burası kuruduğunda bu evi getirip buraya bu yaptığım altyapının üzerine kondurmuş olduk. Yani bu böyle bir taş, hala hani alsak buradan kamyonla götürsek Yine gidebilir. yine gidebilir bir ev ama tabii depremde bayağı sağa solu kaydı. Ufak ufak şeyler var. Yani yapmamız gereken. Ama güvendesiniz. Depremde biliyorsunuz ki tek katlı bir Evet, işte yapının içindeyiz ve esnek bir yapı. En Esnek bir önemlisi yapı. o. Esnek bir yapı. hele ki çiviyle yaptıysanız zaten esner. Aynen öyle. Karkas yapı. Bir ondan kere de sonra. yıkılan bir şey değil yani. Değil, o yüzden- Ahşap ev bu konuda bence Bayağı en iyi. dayanıklı yapılardan Evet. biri. Sonra geçen yazda burayı yapmaya başladık. Hatta sonbaharda. Bunu da kendimiz yaptık. Sadece bir tek şey geldi. Bir usta geldi. O da evin arka duvarıyla ön duvarını farklı yapmış. Yani ustayım diye geldi ama arka duvar 6.85, ön duvar 7.35 falan, öyle bir şey çıktı en son. Sonra biz Kazım Usta ile beraber çatıyı yaptık. Anya sıvayı yaptı falan. Oo, Aynen öyle. Kendimiz böyle bir şekilde tamamladık burayı. Çıkma malzemelerle falan. Yani Yani- insan ihtiyacı çok, yani çok büyük bir yere ihtiyacı yok ama eşya tabii çok olunca yani üretim eşyaları, müzik aletleri, kamp malzemeleri de bize böyle ikinci atölye ihtiyacımız Bu var. arada bitkilerle uğraşıyorsunuz, geziyorsunuz. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyorsunuz. Evet. Biraz sonra tütsüden sonra Müzik yapacağız. bir müzik yapalım. Olur.
Güzel olur. Olur. Bu tarafı da gösterelim mi? Tamam hadi. Sonrasında tabii burada kaldınız. Bu sene kaçıncı seneniz? Mesela ilk araziyi kaç sene önce aldınız? Araziyi alalı 2020'de aldık. 6 sene olmuş. 4 sene işte buraların böyle bir süreci sürdü. 2 senedir de yaşıyoruz artık burada. İki senedir. sene önce buraya kondu ve Buraya kondu ev. Sonra konduktan sonra bunu da yine kendim yaptım bu kısmını, bunlar falan. Bu çatı teras çatısı yapıldı. Daha sonra bunları koyduk falan. Bunları böyle hep kısa kısa zamanlarda 3 gün içinde 5 gün içinde böyle geldim yaptım gittim tekrar seyahate veya etkinliğe neyse. Öyle. Bir Burası şekilde o zaman sizin böyle inzivaya çekildiniz. aynen öyle. Yani dinlendiğiniz bir alan. Doğru mu? Aslında bunal evet. bu. Yani burası böyle biraz köklendiğimiz kendimizle. Zaten derler hep insanın asıl evi, hani evinde hissediyor musun mesela, o hissiyat aslında insanın kendi bedeni ve ruhuyla olan bağlantıdır yani. Evinde hissettiğin yerde, yani benim için özellikle öyle bir hani şurası burası gibi bir lokasyon değil de daha çok hani biraz köklenebildiğim bir yer. Burası da bizim köklendiğimiz bir yer. Aynı zamanda hep o istediğimiz böyle çıktığımız anda ya dışarıyla bağı olan, doğayla organik bir bağı olan, çıktığın anda toprağa elini ayağını koyabileceğin bir ormanın içerisinde ve insan olmayan çevresinde daha çok bitkilerin enerjisini, dağların işte bütün o sesini duyduğum, kuşları, hayvanları duyduğum bir alan olarak burası bizim için var. Bulutlar bile çok değişik ya. Evet. Burada yukarıda bakınca, şehirden uzaklaşınca özellikle bulutlar kış bile çok aylarında güzel. müthiş. Burada bu kış bazı dönemler oluyor. Gökkuşağı dönemleri dedik onlara. Şatı Festivali. Bir sürü gökkuşağı festivali diyor Anya, evet. Bir sürü gökkuşağı çıkıyor böyle. 3 tane, 4 tane, 5 tane gökkuşağı görüyorsun. Kışın ayrı olay. Böyle şu anda tam böyle bahar geçişi, hem bulutlar var hem güneş var falan, hem de her yer yemyeşil. O bakımdan çok güzel. Yani böyle hayat bütüncül bir şey. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu en önemli şey bu. Yani doğa, ev, bunlar farklı şeyler değil. Hatta İnsanoğlu Dersi Uzala diye çok güzel bir film var. Ben herkese tavsiye ettiğim böyle hep. Orada böyle bir İskit göçebesi bir adamın zorla hani eve sokulmaya çalışıldığı zaman verdiği tepki şu: ya siz delirmişsiniz, kendinizi böyle kutulara hapsetmişsiniz diyor. Aynı onun gibi yani, biz de kendimizi kutulara o kadar hapsetmişiz ki o şey açılmış. Burada en azından evet bir kutu var. Yani bizi en azından biraz dış şartlardan koruyor. Yaşam için hani soğuktan veya sıcaktan, ama çıktığınız anda böyle doğanın içine çıkıyorsunuz veya ne bileyim akşam sansarlar geliyor, burada tıkır tıkır eşyaları karıştırıyorlar veya ne bileyim kuşlar tepemizde tık 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 yuvalar yapıyor, işte arılar geliyor falan. Evin içinde sürekli böcekler var. Bir sürü böcek. Hatta bu kış çok fazla varlardı. Onlarla beraber sanki ağaç kabuğunda yaşıyor gibi bir hissiyat var burada. Yani onun güzelliği var. Gerçekten doğada yaşadığınızı hissettiriyor size. Evet. O da Burası verandanız. burası böyle 32 metrekarelik bir ev. Tam ikiye bölünmüş. 2 tane kare var. 16 metrekare, 16 metrekare. 4'e 4, 4'e 4. Bir tarafı böyle aynı yerde salonumuz ve mutfağımız var. Burada kuzinemiz var. Bu böyle bir oturma şeyimiz var. Eski tel dolabımız, ondan sonra kitaplığımız var. Böyle kompakt bir alan. Hani çok mümkün güzel olduğu ama. kadar. Evet, yani dışarıdan küçük gibi ama içeri girdiğiniz zaman alan kullanımı iyi. Çok güzel, kullanımı çok güzel bence. Aynen. Burası Burada da şöyle böyle mutfak aynen. dolabınız. Burası yatak odamız ve banyo. Asıl en sevdiğimiz, en tabii özendiğimiz alanlardan bir tanesi. Oo, Böyle bir küvetimiz var. Çok güzel. Ondan sonra ve bu küvetten kocaman bir penceremiz var. Küvetteyken de bütün manzarayı görebiliyorsun buradan. göstereyim. Sıcak su, ormandan gelen suyu odun ateşiyle ısıtıp efendim onunla duş almanın Küvetten. keyfi, evet. Onunla duş almanın keyfi paha biçilemez tabii. Ay, çok güzel. Bir de o zaman Anya'dan da şey alalım. Nasıl burada yaşamak, bir kadın olarak doğadan, işte insanlardan uzak, izole bir şekilde yaşamak ne hissettiriyor sana? Yani genelde insanlar onu sorarlar. Yani sen korkmuyorsun tek başına. Çünkü Öktem işte bazen 10 gün iş saatine çıkıyor ve ben tek başına kalmayı seçiyorum. Aslında çünkü yani gitmek istesem de işte gidebilirim. Yani kayınvalidenin evinde bir yerde, ama burada işte aslında bu his için geldim diye düşünüyorum. Yani güvenlik açısından bir sorun yok çok şükür yani bu bölgede. Ya zaten yani arazi kilitliyoruz, kameralarımız var, yani öyle hani işte zihine gelebilecek o işte şeyleri
kaldırıyoruz ama tabii ki o böyle çocuksu bir korku var bazen. Yani o kadar sessiz oluyor ki her yer. Ben böyle bazen bir gürültü var. Benim karnımdan gürültü çıktı diye. O kadar yani sessiz ve o kadar böyle değişik bir his diyelim. Yani kuş sesi vesaire. Ama kendime bir formül buldum diyebilirim. Yani o akşamleyin özellikle eğer öyle bir duygu gelirse ben işte böyle kalbime doğru odaklanıp yani kendimi korunduğumu veya gerçekten hani bu ormanda benim çok sevdiğim hayvanlar da yaşıyor, karacalar yaşıyor. Burada karacaları da gördüm. Araziye kadar geldiler. Tilkiler, sansarlar. Onlar da burada var ve içim açılıyor ve böyle çok güvende hissediyorum. Ama otomatik olarak yani dediğim gibi yani herhalde yani hepimiz böyle bir ister istemez o korkuya kaplayabiliyoruz. Peki farklı bir kültürde yaşıyorsun ama 20 yıldır tabii siz sonuçta tanıştınız. 10 yıldır da Türkiye'desin. Ve adapte olma konusunda zorluk yaşadın mı? Ya zamanda yaşadım ama dediğim gibi ya şu an hayatın yarısı Türk kültürüyle de geçtiği için çok alıştım diyebilirim. Hatta kendimi yakın hissediyorum. Yani Türklere hani sıcak kanlı insanlar yani ben de öyleydim çocukken. Hatta Rus kültüründe bazen kendimi yabancılaşmış hissediyordum çocukken hani daha güler yüzlü halka göre ya da böyle Evet. yani eğer o Çok taraftan... çabuk adapte oluyor. Yani Anyanın genel öyle bir olarak. özelliği var genel olarak. Dilleri çok hızlı öğreniyor. Gittiği yere çok, hatta bazen şaşırtıcı yani benden daha Türk davrandı veya ne bileyim Türk demeyeyim de o nereye gittiysek bu arada sadece Türkiye'de değil, Tayland'da falan da öyle. Oranın yemeklerini hemen benimser, onları özler. Sanki böyle yıllardır Tayland'da yaşıyormuş gibi. Ya da işte Türkiye'de de öyle. Çok hızlı adapte oluyor yani. Evet. Ama bu hani ev hissiyatı başkadır. Yani benim için hani burası yuvam. Yani ben anca buraya geldiğimde tamam hani buraya geldim evime geldim hissiyatını yaşıyorum. Ya sanırım bu bütün insanlar için yani bu çok önemli. Yani bizim beyin yapımız öyle. Yani böyle bir kendimizi böyle yani şarjda takılmış alet gibi hani işte yani geldi ve yuvasına oturdu ve o zaman başka bir şey oluyor. Yoksa dünya çok güzel ve ben hani farklı kültürleri seviyorum, yemekleri, dilleri. Her gittiğim ülkenin dili öğrenmeye çalışıyorum. Ne güzel. Yani yuva her zaman böyle senin memleketin olmak zorunda falan değil. Hatta böyle hep şey derler. Bir anne olan bir arkadaşım yaşça büyük hep şey derdi. Hani çocuk doğduğunda değil, onunla vakit geçirdiğinde ve ileride ne kadar birlikte bir şeyler deneyimledikçe o bağlılık daha fazla gelişiyor. Bence yuva da öyle. Yani hiç alakası Sındırgı ismini bile bilmezken burada böyle bir yer kurduk ama konu Sındırgı veya işte Peru veya Bolivya veya bir yer değil. Konu burayla geçirdiğin vakit, buraya verdiğin emek, burayla kurduğun bağlantı işte insana yuva şeyini veriyor. Doğayla uyumlu nasıl yaşanır? Onlara böyle doğaya yeni çıkacak, yeni yaşam kuracak insanlara tavsiyelerin neler olur? Bence doğadan korkmamak birinci kural. Çünkü insanlar hep böyle bir zarar gelecek diye işte ya yılandan korkuyorum, böcekten korkuyorum aslında. Ya köylüler bile çok şaşırtıcı bir şekilde çünkü aslında hayat buydu mu yani böyle orada doğduğu yerde. Yani biz bilmediğimiz şeyden korkarız genelde. Birazcık tanıdığında yani baktığında aslında hiçbir hayvandan zarar gelmiyor bize. Ya tabii ki kaza olabilir ama bizim de dikkatli olmamız lazım yani. Yuvasını karıştırmamak, işte yattığımız yere bakmak, o da belki orada yatıyor, dinleniyor. Ve kendini işte bu yönde açınca o korkular içine gidince yani çok farklı bakış açıları olabiliyor hani doğayla ilgili. Biz işte bitkilerle sezgisel iletişim denilen bir şeyle çalışıyoruz, bir çalışmayla. Bu çalışmada ilginç, çok eski yıllardan beri yani binlerce yıldır Kızılderililerden Türkmenlere, ondan sonra bir sürü kültürün farklı ocakları, işte şifahaneleri, deneyimleri var şamanların vesaire bununla ilgili ve bitkilerle bir çeşit hemhal olma yolunda bir çalışmalar var. O çalışmaların günümüze uyarlanmışları. Hatta Bitkilerle Sezgisel İletişim diye bir kitap yayınladık. Bunu Shopier'de dijital olarak yayınladık. İnşallah ileride belli bölümler katılacak. Hatta Bitki Çağırdığında ismi. Orada çeşitli pratikler var. Çalışmalar yani. O pratiklerde bitkilerle nasıl çalışabileceğinizi sezgisel bir şekilde derledik farklı dünyadaki farklı kaynaklardan. Kendi kaynaklarımızdan da. Biz bunun zaman zaman eğitimlerini, şeylerini de veriyoruz. Kurslarını ve işte gittiğimiz festivallerde atölyeler yapıyoruz bununla ilgili. İnsan zihin filtresi olmadan
bitkilerin doğayı nasıl anlayabilir? Nasıl onunla farklı kanaldan, sezgisel kanaldan bağ kurabilir? Bunları araştırıyoruz. İnsanlara da ben bunları tavsiye ediyorum. Yani bunu ister bizim kaynağımızdan, ister başka kaynaklardan, işte Stephen Harris Banner gibi, Saya Popham gibi hocalar var. Onların kanallarını okuyarak ya da işte belli yerlerden, belki YouTube'dan vesaire bularak pratiklerini yapmak, doğada tek başına kalmak, dinlemek her şeyden önce. İşte herhangi bir bitkiye ya da bir ağaca baktığında onu kavramsal olarak değil de tamamen sezgisel olarak yaklaşmak, dokunmak, sarılmak, onunla kalmak, durmak, dinlemek. Bunlar insanlar için bence çok büyük adımlar olabilir ilk başlarda. Bu arada sosyal medyada da bir avuç diye geçiyor Instagram sayfanız. Oradan da sizin etkinliklerinizden haberdar olabilirler izleyenler. Oh, görüyorum. Eve yakın olduğu için işte permakültürü de böyle kurallara göre işte genelde çok sık hasat topladığımız şeyler dikiyoruz. Yeşillikler. İşte bir aromatik bitkiler de var. Mesela Melisa. Melisa'yı ormandan getirdik. Buranın ormanından. Su seviyor o yüzden. Hemen sık sık burada sulayabiliyoruz. Aralarında patates çıktı. Herhalde arkadaşımızın çocuğu tohumu attı buraya. Nane var. Fesleğen var. Tarhun var. Türkiye'de çok az biliniyor ama daha çok Gürcistan'da kullanılıyor. Böyle Gürcü limonatalar, gazozlar var tarhunlu. Biz de kullanıyoruz. İçeceklerde mi kullanılıyor? He, içecekler, aromatik içecek yapılıyor. Ya baharat olarak da kullanılıyor. Değişik bir tadı var böyle anasonlu gibi. Yoğurt otu çok seviyoruz. Kendi çıkıyor ama çok faydalı, çok şifalı. O yabani otları temizleyip sonra onları aynı yerde bırakıyorum. Onlar mulch dedikleri böyle bir taban bırakıyor. Nemi tutuyor. Yani toprak üstünde böyle battaniye gibi örtüyor. İçinde o tüm minerallerini saklamış oluyor. Çünkü güneş de yakarken toprağı onu yıpratıyor, kurutuyor. Bunu aynı şekilde bu malçı fidanlarda da kullanabilir miyiz? Meyve fidanlarında. Yani evet. onların köklerinde... Evet ama türüne göre değişir. Mesela ben çileklerde kullanıyorum. Hatta göstereceğim, malç içinde patates diktim bu sene. Yani tamamen o yöntem kullandım. Yani toprağa değil, karton üstüne ve saman içine diktim. Ama mesela adaçayda olmaz. Benim burada en çok diktiğim bitkim adaçaydır. Adaçay mesela o terlemesini, böyle nemli kalmasını sevmez. O yüzden hatta bu sene çok yağmur yağdı. Yani çok şükür çok her yerde böyle barajlar doldu. Burada şelaleler aktı. Yani ilk defa bu kadar su gördük. Ama adaçaylar sevmedi. Çok ot çıktı. Otlar adaçayı birazcık böyle kapatınca ve içinden böyle nemli kalınca adaçaylar gitti, bir kısmı öldü. Öyle işte ama doğa döngüleri işte kurtarmaya çalıştım, biraz onları kestim. Benim toplama aparatım var.
Burada mesela neler var, neler yok? Şimdi neler burada- ektiniz? Niye adaçaylar bu kadar çok? Şimdi biz buraya geldik. Bu ormanlarda adaçay var ama farklı bir tür. Ve ben yani Türkiye dedim 10 yıl önce taşındık. Taşındığımızda işte kırsala yerleşelim ve bitkilerle bir şey yapalım diye hayalimiz vardı. O zaman işte hidrosol, damıtma, işte imbikten ürün çıkartmaya başladık. Çaylar, merhemler ve en son tütsü. Ben tütsüyü çok seviyorum. Ve tütsünün birinci bitki Anadolu'da ve yani bu Akdeniz bölgede adaçaydır. Biz Anadolu adaçayı buraya diktik çünkü bu civarda yok. Yani Türkiye'nin daha çok deniz kenarlarında oluyor. Tabii yerel halk anlam veremiyor. Çünkü baktığında yani bizim işte şu an çiçekte görebilirsiniz. Ne diyorlar? Yerel Burada halk boş yaprak diyorlar. Boş yaprağı. dağda çok bulunuyor. Diyor ki bu dağda çok var boş yaprağı. Neden dikiyorsunuz? Ama tabii anlamıyorlar. Hani bizim yani onu kullandığımızı işte tütsü yaptığımızı yani öyle çok alışkın değiller. Peki tütsü hangi alanlarda kullanılır? Daha çok böyle hani biraz da ondan da bahsedebilir misin? Hem de böyle ilerleyelim. Yani evi temizlemek için kullanılır. Yani ritüel anlamında ama sağlık için de kullanılır. Yani diyelim ki biz Covid zamanında evi mikroplardan temizlemek için adaçay çok güçlü bir bitki. Hani evinde yakmak, o dumanı soğumak. Aynı şekilde sinir sistemine iyi geliyor. Ben kendimde de kullanıyorum. İşte böyle çok Rahatlatıyor mu? uykusuzluk olduğunda çok rahatlatıyor. Buraya gelince ne hissettiniz? Ya ben bu dağı çok sevdim. Yani zaten bu tepelere çıktığınca bu dağa baktığında hatta biz o zaman böyle içimize buraya yerleşsek mi acaba bir duygu geldi. Ama o kadar içten kalpten bir duygu ki çünkü rasyonel yani mantık zihin sana diyor ki yani ne anlamı var senin işte tam işte İzmir'e yerleştin Karaburun'da toprağın var. Yani neden burada içten böyle yaşamak istediğini böyle bir his geliyor. Bu dağa baktığımda üstünde bir de kuş görüyorum. Ben büyük kuşları çok seviyorum. Böyle leylek olabilir ya da daha böyle avcı bir kuş olabilir ama büyük bir kuş olduğunu hatırlıyorum. Böyle o sanki benimle konuştu ve dedi ki sen böyle içinden karar vermeye çalışıyorsun ama her şey karar verildi. Ve o zaman anladım ki biz herhalde burada yaşayacağız. Tıbbi aromatik bitkiler, yani şifalı bitkiler ve ota alem bitkiler bahçesi diyoruz. Yani biraz böyle işte şamanik bitkiler. Yani burası böyle bir ritüel alanı diyelim. Yani koleksiyon bahçemiz de aynı zamanda. Adaçayım çok dünyaya geziyor. Farklı yani Rusya'da yolluyorum. Yani Bali'ye kadar gitti yani şu an. Yani tütsü şeklinde tabii. O yüzden çok adaçayımız var. Ve adaçay kutsal bir bitki bana göre. Yani çok dişil bir bitki böyle tanrıça. Burası da arkadaşlar şu anda o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi biz şuna inanırız aslında yani birçok yaşlı otacılardan da duydum. Yani ders aldım otacılardan duyduğum bir şeydi. Ve artık onu deneyimliyoruz. İnsan bir toprağa yerleştirdikten sonra ona ihtiyacı olan bitkiler ona geliyor. O yüzden benim çevremdeki ormandan gelen bitkiler mesela benim komşudan farklıdır. Yani bizim ihtiyacımıza göre geliyor. Yaşlı Rus otacı hep bunu anlatırdı. İşte köy köy gezip evlerin önünde böyle bakıp hangi bitkiler yetişiyor. O eve gidip kapı çalıp hani sizin işte kalp tansiyonu hastası var mı? Aa nereden biliyorsunuz diye şaşırıyorlar. Çünkü doğa size bakın işte aslan kuyruğu verdi. İşte başka eve başka bitki verdi. Ve aynen öyle. Yani burada bir civarında yani en yakın komşumuz 700 metre aşağıda. Mesela madımak otu dolu. Oradaki de amcanın diz problemleri var. Madımak otu yani tıbbi olarak kullandığımda o diz problemleri iyi geliyor. Doğa aslında bize ihtiyacımız olan şeyi veriyor mu? Evet. Ve mesela tıbbi papatya, Nazım Hoca ile de onu çok konuşuyoruz. Tıbbi papatya çok uzak bir yerde, ormanlarda yetişmiyor. Hep böyle yerleşik etrafında. Yani insanların evleri etrafında olsun orada yetişiyor. Yani şu yolda bulabiliriz ama yukarıda ama hiç bulamıyorum. Ya da buraya mesela şahtere geldi bana.
Bu civarında pek o bitki yok. Ama bana özellikle o bir zamanda o ihtiyacım olduğu için şu an her sene geliyor. Çok ilginç. O araştırma konum aynı zamanda. Böyle bitkilerle çizgisel iletişim, bitkilerin böyle bu ne dersiniz mistik anlamı mı? Ne güzel kokuyor ada çay. Arılar Bunları çok seviyorlar. şimdi kestikten sonra kurutuyor musun? Evet evet göstereceğim. Bunun kurutma alanı var. Yani taze de kullanılır. Oh. Çok güzel bir şey ya. Her şey ilaçtır, her şey zehirdir. Önemli olan dozdur. Dedi Paracelsus hocamız. Köylüler boş yaprağı diyorlar ama buraya geldiğinde seninki çok güzel kokuyor diyorlar, alıyorlar. Bizden istiyorlar. Gerçekten. Anadolu ada çayım. En güzel. Bu pelin otu, acı pelin. Onu neyde kullanıyorsunuz? Onu da çay olarak kullanıyoruz. Sütsü olarak da olabilir. Bağırsak kurduna ilgiliyor. Hani böyle kurda karşı kurlara biraz acı bir tadı var. Sindirim sistemi. Sindirim sistemi. Miskada çayı dedi. Miskada çayı var. Miskada çayı bunlar. Burada doğada çıkıyor bu arada yol boyu. Bunlar çok böyle su istemez. Ama yaprağı çok kokmuyor. Çok Bu farklı. kendisi mi çıktı yani? Yok Siz mi diktiniz? biz orada bir tohum atmıştık. Ha. Ama burayı hani çıktığı için çok seviyor yani kendini evde hissediyor. İşte pelin nasıl güzel kokuyor. Evet. Böyle koleksiyon bahçesi dedim ya burada mesela bu belladonna bitkisi Ulus Dağ'a gitti. Burada Ulus Dağ var 1740 metrede yükseklikte bir dağ. Oradan onun tohumunu getirdik. Babamlar geldi Rusya'dan. Onlarla birlikte topladık getirdik. Onu kullanmayacağız muhtemelen. Öyle zehirli bir bitkidir. Ama çok sembolik yani. Bizim için totem gibi. Yani burada olması varlığı bize yetiyor diyebilirim. Bu da bir pelin otu. Mesela Rusya'da onun her yerde çok fazla vardır. Hatta tütsü olarak daha çok onu kullanıyorlar Rusya'da. Burada olmadığı için koleksiyon için getirdik, diktik. İşte burada patatesi denedik farklı bir yöntemle. Bunlarda da köylüler gülüyorlar daha çünkü görmediler. Bu ben de ilk sene deniyorum. Altta karton var. Sonra patatesi karton üstünde koyup üstünde saman koyduk. Ve şimdi görüyoruz patatesler çıktı. Toprak koymadınız mı? Hayır hiç toprak yok. Toprak isterim. Çok yapan insan var. Dünyada ben çok izliyorum. Hep denemek istemiştim. Bu sene deneme oldu. Eğer gerçekten güzel tutarsa biz her sene her şeyi herhalde samanla yapacağız. Çünkü avantajı şu, bütün mikroorganizmalar içinde kalıyor. Ben mesela burada çileği dikmek için çapalamak zorunda kaldım toprağa ve çok üzülüyorum. Çünkü o kadar güzel bir tabaka oluşmuştu ki içinde solucanlar var ve biz onu bozuyoruz çapalarken. Ama bu şekilde hem toprağa da dokunmuyoruz hem tembel yöntem diyebiliriz. Çünkü normalde patates sürekli çapalamak gerekiyor. Burada çapalamak gerekmiyor. Evet, bunları aldık. Bitkiler gölgede kurutulur. Gölgede ve böyle havayı aldığı yerde. Hafif böyle esinti olacak. Güneşte kurutulursa aslında besin değeri mi kalmıyor? Aynen içindeki bütün uçucu yağlar kaybolup uçuyor. Bir de mesela tütsü için de kıvamı da çok böyle çok kırılgan oluyor. Güneşte hani toz oluyor bitki. Bitki birazcık daha ne denir esnek olacak kuru bitki.
Mesela burada örneği var onun. Böyle. Ha, çok kırılgan değil. Hani yumuşacık ama kuru. Kokusu bile insana ayrı bir huzur veriyor Tabii arkadaşlar. aromaterapisi, aromayı sağlamak. Bunların yağını da elde ediyorsunuz. Hidrosölünü falan Ya çıkarıyorsunuz. biz hidrosol yapıyoruz. Yağ için çok büyük hacime ihtiyacımız var. Yani böyle bidonlarca. Bizim 5 litrelik imbiğimiz olduğu için çok ince bir tabaka yağ oluyor. Ya bazen mesela adaçayın yaz sonundaki mevsimde yani iyice böyle yağ biriktirmiş oluyor. Daha fazla yağ çıkartabiliyor. O zaman alıyoruz. Ama normalde almıyoruz. Suyla birlikte karıştırıp hidrosol olarak çıkartıyoruz. Yani Şu an tütsüye neler aldın? Ada şu an çayı var. adaçay ve biberiye var. Bunlar işte bahçeden toplandı. Sonra kurudular. Daha sonraki aşamalarda O atölyeniz de iyi. Güzelmiş. atölyemiz aynı zamanda güzel. depo. İlk yaşam alanınızı atölyeye çevirdiniz. Buradasınız. Şimdi ben çubuk tütsü yapımını göstereceğim size. Şimdi kuru adaçayları önce ayıklıyorum yapraklarını. Böyle biberiyeler de aynı şekilde. Şimdi bir kısmı yani şu anda ne onu yapacağım ufalıyorum ve bu şekilde toz haline geliyor. Ve adaçay tozu. Çok güzel kokuyor ya. Mis gibi. Adaçay tozundan koyacağım. Hani biraz yaprak, biraz toz, biraz böyle ayıklama. Toz koymanın nedeni biraz daha geç mi? Hayır, Ya da dumanı. hayır. Çubuk tütsü yapacağız ya. Hı. Onun için hamur ihtiyacımız Hamur var. yapacaksın. Tamam. O yüzden. Anladım. İlk defa tütsü yapımına şahitlik ediyorum. O neydi? Bu guar gam yemekte de kullanılıyor. Guar sakızı. Guar bir çeşit bir baklagiller, bir fasulye gibi bir şey. Bağlaç aslında. Değil mi? Bağlaç deniyor Türkçesi. Yani işte bağlamak için zamk. Yani ya da. Yani çünkü bu hamuru bir şey tutacak. Nişasta gibi. Hani nişastamsı bir şey. Şimdi de suyu alalım. Şöyle hamur yapıyorum. Çok Çiğ güzel köfte hamur gibi. oldu. Çiğ köfte kıvamına gelecek. Böyle. Aynen Türkiye'de hemen onu gösterdiğimde işte kebap, köfte o şeyle böyle şeyler aklına geliyor insanların. Aynen. Dallar da boşa gitmiyor yani. Dağlar boşa gitmiyor aynen. Tütsü en eski aromaterapi terapatik ürünlerinden biri diyebiliriz. Çünkü insanlar daha bilmiyorlar yani başka teknoloji yokken dumanı çok hızlı keşfettiler. Bu sene biz Japonların düzenledikleri bir festivaline katılmıştık Tayland'da. Ben orada ufak bir tütsü tezgahımı açtım. Kendim getirdim tütsülerimi. Festival kuruculardan geldi biri. Japon bir kadın. Ve dedi ki bana sen biliyor musun ve sen çok kadim bir şey yapıyorsun. Yani o atalarla işte bizim bağlantı kurduğumuz ve çok kutsal bir şey aslında. Yani o kadar diyor, sevindim ki birini gördüm burada. Çünkü herkes kendi el emeğini bir şey paylaşıyordu. Tütsü genelde az var ve ilk çubuk tütsüleri bir avuç olarak biz yapmaya başladık Türkiye'de. Hala bu form tütsü Türkiye'de yok. Genelde işte farklı böyle makineyle yapılanlar var. Bunu daha sonra ben güneşe koyacağım. Ve güneşte kuruyacak. Kuruması lazım. Yani yaklaşık bir gün kuruyor tabii hava şartlarına göre. Kışın da soba üstüne koyuyorum.
Kuruduktan sonra hazır halinde size göstereyim. Kurumuş hali var. Kurumuş haller var. Bu kurumuş hali. Kurumuş hali Arkadaşlar. yanacak. Mis gibi. Bu şekilde çok pratik oluyor çünkü hem evlerinde kullanabiliyorlar insanlar. Yani çünkü demeti yakmak her zaman hani uygun olmayabilir. Ama bunu böyle bu şekilde kullanabiliyor. Çok güzel oldu. Ne kadar gider bu böyle? Böyle yarım saat tutabilir ama genelde insanlara yani ihtiyacından fazla olduğu için hani bazen işte sündürüp tekrar yakmaya da tavsiye ediyorum. Ama bazen de istediği kadar İstediği kadar yakabilir. yakabilir. Şöyle sizi de tutsalayım. Aa. Evet, teşekkür ederim, sağ ol. Tamam. Yok, sökülmemeye başladı. Evet, bir dakika. Şöyle yapacağım bunu. Abi çok kıvrılıyor ya Kazım abi çektikçe. Bayağı kıvrılıyor. Ya sen ne yapalım biliyor musun? Heh. Evde otur öldürüyorum ya. Fidanlara hepsine damlama mı çekiyoruz şimdi? Evet, şu an yaptığımız iş yaklaşık bu ceviz fidanlarının dikeli 3 sene oldu. Sıkıntımız biz burada olmayınca sulaması çok zor oluyor. Artık damlama su çekip yazınki sulama işini damlamayla yapacağız. Su saati mi aldınız yoksa birisi gelip açıyor mu? Birisi gelip açacak önce. Sonra ben onu yapabilirsem ya belki şey yaparım, daha ona karar vermedim. Hani şimdi manuel olacak önce. Daha sonra onu elektrik taşıyabilirsek oraya. Akıllı sayaçlar var ya. Akıllı sayaçla belki öyle yaparız. Sonra da ona geçeriz. En güzeli o aslında. Evet. Hani kimse olmasa da Tabii. kendi. O belli aralıklarla açıp kapatıyor kendisi. Geldi mi oraya? Geldim bak tek cevizde. Genelde Kazım abi var. Ondan sonra komşum var, Hamza abi. Onlar yardımcı oluyor. Ama tabii bazen onlar dediğim dedik bildiğim bildik oldukları için o yöntemlerle birazcık bizi sıkıyorlar. Kazım abi mesela sağ olsun bizi fena çalıştırır. Bana mısın demez, vuruyor kamçıyı. Oradan oraya koşturuyor bizi. Bir avantajları var. Burayı çok iyi biliyorlar, yani yeri, toprağı, buradaki geleneksel yöntemleri, ne zaman ekilir dikilir çok şey öğreniyoruz onlardan. Hava oradan gelirse nasıl olur, buradan giderse nasıl olur falan. Bir yandan da dezavantajı da şu, bizim yapmak istediğimiz bazı yenilikçi şeyler, permakültür uygulamaları onlara komik geliyor tabii yani. Bu ne böyle, olur mu falan diyorlar ondan sonra. Ama bir şekilde ortayı buluyoruz. Öyle şimdi de. Kestin mi? Kesmedim daha. Kes. Hadi gel keselim. Bıçak yok bende. Evet, Kazım abi geliyor. Kazım abi. Evet abi buyur abi. Gel. Dur Kazım abi. Kazım abi. Biraz konuş, Şimdi- bize anlatsın o da. Arkadaşlar biraz permakültürdür, yeni böyle farklı yerlerde gördükleri, kitaplarda gördükleri yeni uygulamaları gösteriyorlar burada sana. Evet. Tuhafına giden şeyler oluyor mu? Oluyor tabii. Mesela bir çınar dikiyorlar. Hı. Çınar ağacı dağ ağacıdır. Onu dikeceğine bir yemiş diksinler. Hayvanlar yararlansın. Meyvelerinden. Şeyi de anlatsana, patates. Meyve vermeyen Patates. ağaç mı dikiyorlar? Evet. Ha. Bir de patatesi bu sana ektiler. Karton altına ektiler. Japon'un patates nasıl yetiştiğini öğretecekler bize. Evet. Bakalım kartonda patates olur mu Olacak ya? mı olmayacak? Olur Olursa- mu abi? Sence de ne diyorsun Vallahi bence olmaz. Görmediğimiz için olmaz diyorum. Bilmiyorum ama Öktem Bey daha iyi biliyor. Alıştığın yöntemler Bunlar var. Amerika'da yaşadıkları için yenge falan Amerika olduğu için onlar daha iyi biliyor. Tabii o Biz- ona her şey, her Biz bu yer Amerika. tabii bu yöntemle biz patates yetiştirmiyoruz. Biz toprakta yetiştiriyoruz. Yani biriktiriyorum, orada kompost çukuru var. Var. Malzeme güzel olmazsa hiçbir şey güzel olmaz. Değil mi? Şu abi yaparız. Şu var.
Çatal kaşık. Evet, salatamızın mahsullerinin çoğu bahçeden. Soğanlar, Kendi rokalar, turplar. İşte o hükümler böyle geçiyor. Oğlum. Bu çaydanlık da Ovacık'tan geldi. Aa, Bizim arkadaşımız rahmetli oldu. Mesut 2 sene önce rahmetli oldu. O zaman o da o Erzincanlı, o bizi götürmüştü ilk Dersim'e. Böyle çaydanlık aldık. Çünkü böyle bizde küçük kamp ekipmanları vardı o zaman böyle. İşte Decathlon falan. Bu ne ya? Geldik kocaman çaydanlık alıp biz kalabalıktık tabii birkaç araba. Geziyorduk. O Munzur'da kamp atmıştık orada. Sonra bizimle geldi. beğendin mi oraları da? Efendim? Munzur'u da beğendin mi? Ben çok severim oraları. Orası bambaşka bir yer dünyada yani. Ben çok böyle kutsal yerleri de gezmeyi severim. Yani şu an belki gördüğüm en güçlü yerdir Düzgün Baba'dır benim için yani dünyada yani gördüm. Gerçekten bir portal. Düzgün baba. Hep diyorum yani oraya giden arkadaşlara içinizden yani işte dağ tepeye çıkıyorsun da işte 2 saat sürüyor belki. İşte içinden o an ne geçirdiğini çok dikkat et. Yani nasıl bir yani çünkü biz bazen işte fark etmeden niyet edebiliyoruz bazı şeylere. Orası da çok güçlü bir yer olduğu için gerçekleşiyor. Yani bir de böyle bütün işte Anadolu'dan gidiyorsun buradan arabayla. Her yer böyle kurumuş, bozkırlar böyle saman olmuş böyle sarı sarı. Bir geçiyorsun böyle vapurdan Dersim'e iniyorsun yemyeşil ya hani. Sanki böyle kurtulmuş bir bölge, kurtarılmış bir bölge böyle. Çıktım. Doğası güzel değil Ya mi? o doğası çok güzel. İnsanı da güzel. Bilmem her şey güzel. Başka bir ülke gibi. Çok iyi bir çok bunlar. Kara çaydanlık. Bu çayın tadı da bambaşka ama. Evet evet.